181 yapının ağır hasarlı olduğu belirlenmişti. Son durumu Birgül Yazıcı aktaracak bize. Birgül. Düzce'de meydana gelen depremin ardından ağır hasarlı binalarda tahliye çalışmaları devam ediyor. Bulunduğumuz nokta Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı bir nokta ve hemen sağ tarafımda gördüğünüz ağır hasarlı binada son dairenin tahliye çalışmaları devam ediyor. 20 dairenin bulunduğu bir bina burası. Tamamının tahliye çalışması dakikalar önce bitti. Son daire içinde tahliye çalışmaları jandarma ve polis ekiplerinin desteği ile devam ediyor. Düzce'de sahada 300 ekip bulunuyor. Hasar çalışmalarını yürüten ekipler. Bu ekiplerin hasar çalışmaları neticesinde ağır hasarlı olarak tespit edilen bu binada son eşyaların da çıkarıldığını söyleyelim. 13.185 binada 39.822 bağımsız bölümde incelemeler yapıldı ve 181 yapının ağır hasarlı olduğu Düzce'de tespit edildi. Hepsinin yıkımı için çalışmalar devam ediyor. İlk etapta Gölyaka'da bir caminin yıkıldığını biliyoruz. Son dairenin de tahliyesiyle birlikte Çilimli ilçesindeki bu binada da yıkım çalışmalarının başlayacağını söylemek istiyorum. Hemen sağ tarafa doğru kameramızı çevirecek olursak bina sahiplerine de jandarma ekiplerinin psikolojik destekleri burada moral ve motivasyon kaynağı olabilmeleri için bina sahiplerinin teselli ettiğini de görebiliyoruz. Yağmurlu bir hava ve binayı tahliye eden kişilerin çadırlara alındığını biliyoruz. Aynı zamanda dakikalar önce AFAD tarafından da Çilimli ilçesine konteyner sevkiyatı yapıldı. Konteynerlerinde bina sahiplerinin istedikleri bölgelere ve depremden etkilenmeyecek bölgelere yerleşimleri yapılacak. Ardından da binadan tahliye edilen kişiler bu konteynerlere yerleştirilecek. Bulunduğumuz nokta Çilimli ilçesinde bir bina, ağır hasarlı olarak tespit edilen bir bina. 1999 depreminde de hafif hasar alan, ardından ise güçlendirme çalışmalarının yapıldığı bir bina burası. Maalesef çarşamba günü meydana gelen depremde ağır hasarlı olarak tespit edildi. İlk etapta vatandaşların tahliyesi yapılmıştı. Ardından 19 dairenin tamamından eşya tahliyesi yapıldı. Şu an ise son dairenin tahliyesi yapılıyor. Dakikalar sonra buradaki tahliye çalışmaları tamamlanacak ve Çilimli ilçesinde bulunduğumuz bu binada yıkım çalışmaları başlayacak. Yıkım çalışmaları, tahliye çalışmalarına sadece nakliye ekipleri destek vermiyor. Gördüğünüz gibi jandarma ve polis ekiplerinin desteğiyle yürütülüyor. Burada depremzedelerinde tahliye çalışmalarında sadece seyrettiklerini, tahliye çalışmalarını nasıl yürüttüğünü, seyredildiğini görebiliyoruz. Tahliye çalışmalarının tamamı jandarma ve polis ekiplerinin desteğiyle yürütülüyor. Bulunduğumuz noktada yağışların devam ettiğini görebiliyoruz. Bina sakinlerinin ilk etapta yakınlarının evlerine gittiğini söyleyebiliriz. AFAD tarafından kurulan çadırlarda konaklayan bina sakinleri var. Dakikalar sonra AFAD tarafından gelen konteynerlara çadırlarda bulunan kişilerin de tahliye edileceğini hatırlatalım.